Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir model anlatımını paylaşacağım. Bugünkü modelim 3 ilmek ile yapılıyor. 3, 6, 9, 12 şeklinde 3 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. Ben ilmeklerimi hazırladım. 15 tane ilmeğim var. Hemen örgüme başlıyorum. Önce arka yüzdeyim. Bir sıra ilmeklerimi ters örerek ön hazırlık yapıyorum. Örgümün ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İpim arkadayken bir ilmek örmeden alıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Bu şekilde bir ilmek örmeden alıyoruz. 2 ilmek düz örüyoruz. Örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpimi ön tarafa alıyorum. Burada örmeden atlattığım ilmek var. Bunu tekrar örmeden atlatıyorum. 2 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek örmeden atlatıyorum. 2 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek örmeden atlatıyorum. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Bu sıraya geçtiğim zaman kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Burada örmeden atlattığım ilmeğim var. Bu ilmeğime geldiğim zaman bu ilmeği içerisine girerek değil, bu şekilde tersten girerek düz örüyorum. Ve böylece ilmeğimin yönünü çevirmiş oluyorum. İpimi ön tarafa alıyorum. Sonrasındaki 2 ilmeği bu şekilde arkasından girerek atlatıyorum. Burası örmeden atladığım ilmeğim. Bu ilmeği tersten girerek düz örüyorum. İpimi ön tarafa alıyorum. Arka yüzünden 2 ilmeğimi örmeden diğer şişime aktarıyorum. Arada bir ilmek düz örüyorum. 2 ilmeği örmeden atlatıyorum. Burada ipimizi ön tarafa geçirerek bu 2 ilmeği atlatmamız gerekiyor. Devamındaki ilmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamladım. Örgümün arka yüzündeyim. İlmeklerimi sıra boyunca atlamadan hepsini ters örüyorum. Böylece şu anda ilk başlangıçtaki yaptığımız işlemleri tekrarlamaya başlamış oluyoruz. Tekrar bir kez daha görelim. Modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Önce kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İpim arkada iken devamındaki ilmeği örmeden atlatıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek örmeden atlatıyorum ipim arkadayken. 2 ilmek düz örüyorum. Bu şekilde 2 ilmeği düz örüp 1 ilmek atlatarak ön yüzde modelimizi kurduk. Arka yüzdeyim. Arka yüzde tekrar örmeden atlattığımız ilmekleri bir kez daha örmeden atlatıyoruz. Sonraki 2 ilmeği ters örüyorum. Son ilmeğimi atlattım. Kenar ilmeğini örerek sıramı tamamladım. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım.
Burada örmeden atlattığım ilmeğim var. Bu ilmeği içerisine girerek değil, tersten girerek düz örüyorum. Böylece ilmeğimin yönünü çevirmiş oluyorum. İpimi ön tarafa alıyorum. Arka yüzünden şekilde girerek 2 ilmeği örmeden atlatıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. 2 ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Daha önceki 2 sırada atlattığımız ilmeğimizi bu sırada düz örüyoruz ama bu şekilde tersten girerek örüyoruz. İlmeğimizin yönünü çevirmiş oluyoruz. Son kez ilmeğimi çevirerek ördüm. Kenar ilmeği ile sıramı tamamlamış oldum. Arka tarafa geçtiğimiz zaman hepsini ters örerek örgümüzü tamamlıyoruz. Üç buçuk numaralı şiş ile bu parçayı ördüm. Arka yüzden ilmeklerimi bir sıra düz olarak ördükten sonra modelimi uyguladım. Herhangi bir lastik kullanmadım. Burası da örgümüzün arka yüzü. Şöyle bakıldığı zaman üzerinde kabartmalı bir görünümü olan kafes görünümlü bir örgü modeli oluşuyor. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.